Bu videoda Figmotion kullanımını inceleyeceğiz. Eğer siz de After Effects tarzı animasyonları Figma'da nasıl yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Merhabalar, ben Mehmet Erkam. Mobil uygulama geliştiricisi ve arayüz tasarımcısıyım. Bu kanalda yazılım geliştirme maceramı ve arayüz tasarımlarımı sizinle paylaşıyorum. Eğer videolarımı sevdiyseniz ve devamını görmek isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bahsedeceğim konu Figmotion. After Effects benzeri bir kullanım deneyimi sunan Figma eklentisi web üzerinden depolama harcamadan çalışmakta. Çıkış alırken bilgisayarınızın gücünü kullanıp çıkış dosyanızı bir web sitesine yönlendirmekte. Böylelikle link ile istediğiniz cihaza animasyonunuzu indirebilirsiniz. Tüm bu avantajlarının yanında bedava olması ise cabası. Bir örnekle kullanım detaylarına inelim. Figmotion'ı deneyimleyebilmek için basit bir tasarım oluşturdum. Bu tasarımda yapmak istediğim yazının ve resmin kayarak ekrana gelmesini sağlamak. Gördüğünüz gibi burada Figmotion penceresi açık. Eğer sizde Figmotion eklentisi yoksa veya da bu pencereye nereden ulaşacağınızı bilmiyorsanız tasarım içerisinde sağ tık yapıp plugins içerisinde Browse Plugins in Community yani uzantıyı topluluk içerisinde araştır tuşuna tıklayın. Topluluk sayfasındaki uzantılar listesinde Figmotion'ı görebilirsiniz. Buradan yükleyin. Eklentiyi yüklediğinizde pencereyi açmak için sağ tık yapıp buradaki uzantılar menüsünden Figmotion'ı seçebilirsiniz. Bir başka yöntem olarak Ctrl+P tuşlarına basıp Figmotion yazarak da Figmotion penceresini aktif hale getirebilirsiniz. Figmotion penceresini açtığınızda burada hangi çerçeve üzerinde çalışmak istediğinizi sormakta. Listeyi açıp çerçevenizin ismini seçin. Çerçevenizin içerisindeki ögeler Figmotion penceresinde gözükmekte. Figmotion içerisindeki nesneler tasarım ile anlık olarak güncellenmemekte. Tasarıma yeni bir yazı, resim veya herhangi bir nesne eklediğinizde Figmotion penceresinde çıkmasını istiyorsanız Update Layers butonuna tıklamalısınız. Şimdi yazımızı animasyonlu hale getirelim. Bunun için Figmotion içerisinde yazı nesnesini seçiyoruz. Eğer burada çok fazla nesneniz varsa ve bulamıyorsanız sağ üstteki listeden de seçebilirsiniz. Nesneyi açtığımızda içerisinde koordinat düzlemi, yükseklik, genişlik, opaklık ve diğer bütün nesne özellikleri burada ayarlanabilir şekilde karşımıza çıkmakta. Yanlarındaki elmas işaretinden zaman anahtarları ekleyerek hangi zaman sürelerinde hangi hareketler yapması gerektiğini Figmotion'a anlatabiliriz. Yazının şu anki halinin videonun bitiminde bu hale gelmesini istiyorum. Bu yüzden videonun son kısmında bu halde olacak şekilde elmas simgesine tıklamalıyım. Videomun süresini 2 saniye olarak ayarlamak istiyorum. Bunun için Figmotion penceresi içerisindeki timeline'da 2000 milisaniye kısmına geliyor ve burada değiştirmek üzere olduğum özelliklerin yanındaki elmas tuşuna basıyorum. Koordinat düzleminde dikey düzlemde bir hareket yaptırmak ve opasitesini sıfırdan 1'e çekecek şeklinde bir animasyon gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için Y düzlemindeki koordinat düzlemini ve opaklığını keyframe olarak ekliyorum. Animasyonumuzun 0. saniyesine başına döndüğümüzde buradaki elmas simgelerine tıkladığımızda başlangıç konumunu ve başlangıç opaklık durumunu belirleyebiliriz. 2 saniye sürecek animasyonumuz yazı için tamamlandı. Şimdi buradaki oynatma tuşundan animasyonun nasıl gözüktüğüne bakalım. 2 saniye bu yazı hareketi için bana uzun geldi. Bu yüzden bu 2 saniyeyi 1 saniyeye düşürmek istiyorum. Bunu yapmak için oluşturmuş olduğum keyframe'e tıklıyor ve 1 saniyeye doğru sürüklüyorum. Sürüklemeye alternatif olarak burada yer alan zaman özelliğini de değiştirebilirsiniz. 2000 milisaniyeyi 1000 milisaniye yapıyorum. Şimdi animasyonu tekrar oynatalım. Animasyon hala çok sert bir yapıya sahip. Başlangıçtan sona kadar hep aynı hızda ilerlediği için çok yapay bir görünümde kalıyor. Bunu daha doğal bir görünüme sabitleyebilmek için animasyonu lineerden ease moduna getirmemiz gerekmekte. Bunun için animasyon çizgisine tıklıyoruz ve buradaki lineer kısmını herhangi bir ease seçeneğinden birine getiriyoruz. Ben şimdilik ease in ve out seçeneğini seçeceğim. Animasyon türünü lineerden ease in out'a çevirdiğimizde mavi keyframe çizgisi mora dönüştü. Aynı şekilde bu çizgiyi de lineerden ease in out'a dönüştürüyorum. Animasyonu tekrar oynattığımızda bu sefer ilk başta hızlanarak ardından yavaşlayarak bir animasyon gerçekleştiğini görmektesiniz. Bu sayede daha doğal bir görünüm yakalıyoruz. Yazı için değiştireceğim özellikler şimdilik bu kadar. Şimdi resim özelliklerini değiştirelim. Resme animasyon eklemek için sağ üstten resmin ismini seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda burada herhangi bir keyframe yok. Resmin animasyonunun da 1 saniye
saniye sürmesini istiyorum. 0. saniyeden 1 saniyeye gelene kadar yüksekliğin sıfırdan maksimum boyuta ulaşmasını istiyorum. Bunun için sadece height yani yükseklik ayarını animasyonlu hale getirmem yeterli. 0. saniyedeki yükseklik değerini 896'dan 1'e çekiyorum. Yükseklik değerini birden daha düşük yapamazsınız. Aynı şekilde genişlik değerini de öyle. Animasyonu oynattığımızda tam ortadan büyüdüğü için güzel bir görünüm olmamakta. Bunun için y ekseninde de yukarıdan aşağıya gelecek şekilde bir animasyon ayarlamalıyız. Şu anki halini videonun sonuna koymak için videonun sonundayken y ekseninin yanındaki elmas tuşuna tıklıyorum ve keyframe ekliyorum. Ardından videonun başına geliyor ve videonun başındaki y eksenindeki değeri sıfıra çekiyorum. Böylelikle videonun başından sonuna kadar hem büyürken hem de yukarıdan aşağıya doğru bir salınım gerçekleştirmiş olacak. Animasyonu oynattığımızda lineer hareket efektinin yine aynı şekilde bir yapay etki yarattığını görmekteyiz. Yazı nesnesi için yaptığımız çözümü aynı şekilde buna da uygulayabiliriz. Lineer hareket durumunu ease in out durumuna geçiriyorum. İsterseniz diğer ease in ve ease out seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Veya da en alttaki custom seçeneğini seçerek kendiniz de bir hızlanma ve yavaşlama metodu oluşturabilirsiniz. Animasyonu tekrardan oynattığımızda bu sefer daha doğal bir görünüme sahip olduğunu görmektesiniz. Sonuçtan memnun olduğunuzu düşündüğünüzde veya da yüksek kaliteli bir şekilde ön izleme yapmak istediğinizde buradaki render tuşuna tıklayabilirsiniz. İnternet hızınıza ve bilgisayarınızın gücüne bağlı olacak şekilde render süreniz değişebilir. Aynı şekilde tasarımınızın ne kadar kompleks olduğu ve video animasyon sürenizin ne kadar uzun olduğuna göre de işlem süresi uzayabilir. Şimdi yüksek kaliteli çıktığı görmek için render tuşuna basalım ve işlemin tamamlanmasını bekleyelim. Render tuşuna bastığınızda burada hangi formatta almak istediğinizi belirtmelisiniz. MP4, GIF ve WebM formatlarından birini seçebilirsiniz. Ben şimdilik MP4'ü seçeceğim. Saniyede kaç karelik bir video oluşturmak istediğinizi de buradan seçiyorsunuz. Ben 60 karelik bir video oluşturacağım. Eğer tasarımınızın içerisinde şeffaf olan bir yer varsa, video içerisinde şeffaflığı ayarlayamadığınız için şeffaf gözüken yerlere varsayılan bir renk atamalısınız. Eğer tasarımınızda şeffaf olan bir yer yoksa bunu es geçebilirsiniz. Tüm ayarlamaları yaptığınızda render butonuna tıklıyoruz. Figmotion anlık olarak tasarım içerisinde hareketlenmeyi bize de ön izleme olarak sunarak render almakta. İşlemin ne kadar hızlı ilerlediğini veya da yüzde kaçının tamamlandığını play tuşunun yanındaki göstergeden görebilirsiniz. Figmotion çalışırken tasarımda değişiklik yapmamanızı veya da herhangi bir yeni öge eklememenizi tavsiye ederim. Bu animasyonun sürekliliğini bozabilir. Videomuz işlendi ve hazır. Aldığınız render'ı incelemek için View Last Render yani en son render'ı görüntüle butonuna tıklamalısınız. Bu butona tıkladığınızda sizi videonun render'ının alındığı bir siteye yönlendirmekte. Böyle bir siteye yönlendirmesinin güzel tarafı linki alarak istediğiniz cihaza indirebilmenizi sağlamakta. Gördüğünüz gibi az önceki ön izlemeden çok daha yumuşak bir animasyona sahibiz. After Effects veya da herhangi bir animasyon programı kullansaydık da yine aynı sonucu böyle elde edebilirdik. Figmotion'ın After Effects'e göre en büyük avantajı herhangi bir uygulama kurmadan animasyon yapmanızı sağlaması. Ayrıca bu animasyon renderına ve animasyonunuz için oluşturduğunuz konfiglere istediğiniz cihazdan ve internete bağlandığınız her yerden erişebilmenizi sağlaması. Üstelik tüm bunların hepsini bedava yapması en büyük avantajlar arasında. Şu anki aldığım video çıkışından memnunum. Tasarımda karmaşıklıktan uzak durarak ve animasyon süresini kısa tutarak render süresini kısaltabilirsiniz. Render aldıktan sonra unutmamanız gereken önemli bir detay da aldığınız render Google depolarında yalnızca 1 saat boyunca geçerliliğini sağlar. 1 saat sonra bu link devre dışı kalacaktır. İsterseniz render almak yerine proje dosyanızı export olarak da alabilirsiniz. Ancak bu sadece geliştiriciler için önerilmekte. Siz nasıl buldunuz? Figmotion hakkında ne düşünüyorsunuz? Önerebileceğiniz başka servisler var mı? Tüm bunları ve aklınıza takılanları yorumlarda bahsetmekten kendinizi geri koymayın. Ayrıca videoyu beğenerek daha fazla bu tarz videonun ana sayfanızda çıkmasını sağlayabilir ve bana da destek olabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.